Öyle uzaktan bakınca kötü adam dersin, canavar dersin ama bir gel otur yanıma. Şu nasıl ellerimi bir tut. Bak bakalım o ellerde kaç tane başrolün teri, kaç tane kavganın izi var. 48 sene az değil be evlat. Tam 600 film, demişti İhsan Gidik. Ve ardından derin bir iç çekip devam etmişti. Dile kolay, senede 60-70 film çektiğimiz olurdu. O zamanlar karavan ne gezer? Sette başrol kebap yerdi, biz kenarda kuru ekmek kemirirdik. Ama bir gün olsun niye demedik? Niye biliyor musun? Çünkü sinema bizim aşkımızdı. İşte bu sözler Yeşilçam'ın görünmeyen kahramanlarından birinin hayatını özetliyordu aslında. Çünkü herkes başrol oyuncularını hatırlıyordu. Ama o yumruğu yiyen adamı, camdan aşağı uçan adamı, kılıcın önünde yere düşen adamı kimse sormuyordu. O adamlardan birinin adı ise İhsan Gedik'ti. 10 Haziran 1942'de Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya geldi. 7 kardeşli bir çiftçi ailesinin çocuğuydu. Hayat onu küçük yaşta okuldan kopardı. 3. sınıfta eğitim hayatı bitti ama içindeki başka bir tutku yeni başlıyordu. Yıllar sonra o günleri anlatırken gözleri uzaklara dalıyordu. Sinema salonlarının kokusunu hala unutmam. Gazoz kokardı her yer. Teşrifatçılık yaparken perdeye bakıp kendi kendime derdim ki bir gün ben de o perdede olacağım. Peki küçük bir Anadolu çocuğu o dev perdelerin içine nasıl girdi? İşte asıl hikaye tam da burada başlıyordu. 1960 yılında akraba ziyareti için İstanbul'a geldiğinde kader onun yolunu Beyoğlu'nda değiştirdi. Bayram sokakta büyük bir kalabalık vardı. İnsanları minibüslere dolduruyorlardı. Meğer film setine figüran taşıyorlarmış. İşte o gün hayatının yönü tamamen değişti. Sette onu fark eden kişi ise yönetmen Memduh'un. Hareketli tavırlarını görünce yanına çağırıyor. İlk filmi de dönemin yıldızı Ayhan Işık'la çekilen Yavaş Gel Güzelim oldu. Ama kim bilebilirdi ki o gün başlayan serüvenin onu Yeşilçam'ın en çok dayak yiyen adamlarından birine dönüştüreceğini. Kavgacı aktör sete gelmeyince beni dövülen adam yaptılar diyordu gülerek. Bir girdik o işe ömür boyu çıkamadık. Ve sonra karşısına bir isim çıktı, Yılmaz Güney. Belki de hayatının en unutulmaz yıllarıydı bunlar. Tam 8 yıl boyunca aynı setteydiler. Yılmaz Güney'in sert mizacı kulaktan kulağa anlatılırdı ama İhsan Gidik başka bir yönünü anlatıyordu onun. Yapımcı bazen paramızı vermezdi. Yılmaz abi cebinden çıkarır dağıtırdı. Ama disiplini de acayipti. Derken bir gün yaşanan olay hala Yeşilçam kulislerinin en çarpıcı hikayelerinden biri olarak anlatılır. Bir restoranda kendisine verilen rolün azlığını kafaya takıp başka bir masaya oturur İhsan Gidik. Yılmaz Güney çağırır ama gitmez. Sonrası mı? Bir anda silahını çekti, elimdeki bardağa vurdu. Bardak paramparça oldu. O korkuyla hemen barıştık tabii, demişti. Düşünsenize, bugün bir film setinde böyle bir olay yaşansa ne olurdu? Ama Yeşilçam başka bir dünyaydı. Orada korku da gerçekti, kavga da. Ve bir başka efsane Cüneyt Arkın. İhsan Gidik'e göre Yeşilçam'ın gerçek savaşçısı oydu. Sabahın köründe kalkar, yanında kurt köpeğiyle koşuya çıkardı. Sete geldiğinde enerjisi bitmek bilmezdi. Kılıç sahnelerinde ise herkes diken üstündeydi. Çünkü yanlış bir hareketin bedeli ağır olabilirdi. Cüneyt abi vurmazdı, diyordu İhsan Gidik. Ama o kadar hızlı sallardı ki kılıcı, eğer zamanında kafanı çekmezsen yumruk suratına patlardı. Aslında Yeşilçam'ın görünmeyen sırrı buydu. O sahte görünen yumrukların arkasında gerçek acılar da vardı. İhsan Gidik yıllar içinde yumruk yemenin bile tekniğini öğrenmişti. Boynunu tam zamanında çevireceksin ki seyirci darbeyi gerçek sansın. Ama bazen hesap tutmuyordu, diyordu. 1971'de yaşadığı bir olay bunun en büyük örneğiydi. Oyuncu Tanju Korel'in attığı sert yumruk sonrası hastanelik olmuştu İhsan Gidik. O günü anlatırken hala kırgın olduğu hissediliyordu. Kasti vurduğunu düşündüm, çok ağır geldi bana, filmi bırakıp çıktım, demişti. Peki sadece Yeşilçam mı? Hayır, bir dönem yolu Hollywood'a kadar uzandı. Vampirler Kraliçesi filmi için Yedikule zindanlarında seçmelere katıldı. Mağara adamını canlandırıyordu, konuşması bile yoktu. Ama aldığı ücret karşısında şoke olmuştu. Yeşilçam'da 50 filmde kazanamadığımı bir filmde verdiler, diyordu. Yine de dönüp dolaşıp geldiği yer aynıydı, Yeşilçam. Çünkü orası onun yuvasıydı. İhsan Gedik'le ünlü türkücü İbrahim Tatlıses arasında 1980'li yıllarda
Bahar Öztan'ın kardeşi Aklis Nilgün yüzünden büyük bir husumet gelişti. Bu husumete bağlı birkaç arkadaşıyla İbrahim Tatlıses'i dövdü. Olayın üstünden 3 gün geçtikten sonra İhsan Gedik kimliği belirsiz kişiler tarafından kalçasından bıçaklandı. İhsan Gedik kendisini İbrahim Tatlıses'in bıçaklattığını iddia etti. Tatlıses ise beni dövdükleri doğru ama bıçaklattığım yalan, birini vuracaksam adam tutmam kendim yaparım diyerek suçlamaları reddetmişti. Uzun süren husumet ve küslükten sonra 2011 yılında İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı dönemde hastaneye giderek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Böylece İbrahim Tatlıses ve İhsan Gedik arasındaki husumet ve kırgınlık sona ermiş oldu. Hayatının en duygusal bölümlerinden biri ise Fatma Girik'le ilgili anlattıklarıydı. Eşiyle Samsun'dan kaçıp İstanbul'a gelmiş ama günlerce nikah kıydıramamıştı. Çalmadığı kapı kalmamıştı. Sonunda Fatma Girik'in yanına gitti. Fatma abla telefonu kaldırdı, Sarıyer kaymakamını aradı. Bu çocuk kız kaçırmış, hemen nikahını kıyın dedi. Bir haftada nikah kıyıldı. Kızının adını ise o yüzden Fatma Türkan koydu. İçinde hem annesinin adı vardı, hem Fatma Girik'in hem de Türkan Şoray'ın. Ancak 70'lerin sonuna doğru Yeşilçam büyük bir çöküşe sürüklendi. Erotik film furyası başlamıştı. Birçok oyuncu gibi İhsan Gedik de geçim sıkıntısı çekiyordu. Bir süre o filmlerde yer aldı ama vicdanı rahat değildi. O gece eve gittim, aynaya baktım. İhsan, senin burada ne işin var dedim. Sonra her şeyi bırakıp Samsun'a döndü. Kahvehane işletti, ticaret yaptı. Ama insanın içine bir kez sinema tuzu kaçtı mı kurtuluş kolay olmuyordu. Yıllar sonra yeniden İstanbul'a döndüğünde artık başka bir mücadele veriyordu. Elinde bastonu, omuzunda çantasıyla sokak sokak dolaşıyor, kendi hayatını anlattığı kitapları satıyordu. Kimseye muhtaç olmayayım diye yapıyorum bunu. 2 çocuğu bu kitaplarla okuttum. Belki de onu ayakta tutan şey buydu. Şöhret değil, gurur. Ama içinde kırgınlık da vardı. Özellikle yeni kuşak sinemacılara karşı. Biz o jönleri jön yapan adamlardık aslında. Biz olmayınca kahraman kimi dövecekti, diyordu. Ne acı değil mi? Bir dönemin en çok görülen yüzlerinden biri yıllar sonra sokaklarda kendi kitabını satmak zorunda kaldı. Ama yine de isyan etmiyordu. Çünkü o gerçekten Yeşilçam'ın kavga adamıydı. Ve belki de bu hikayenin en etkileyici kısmı tam burada saklıydı. Çünkü insanlar bugün onu görünce hala dönüp şöyle diyordu. Kötü adam, nasılsın? İhsan Gedikse gülümsüyordu. Bir kitap satıldığında dünyalar onun oluyordu. Çünkü sinema bitmiş olsa bile hayat kavgası hala devam ediyordu. Biz Yeşilçam'ın kavgacılarıyız, diyordu son kez. Yere düşsek de kalkmayabiliriz. Sizler de İhsan Gedik'le ilgili aklınızda olan düşüncelerinizi yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşene kadar sevgiyle kalın.